Merhaba değerli izleyiciler. Simülasyon evren hipotezi ve ilişkili olduğu kavramlar üzerindeki detaylı incelememize devam ediyoruz. Bu videoda nedensellik ve evrenin kökeni üzerinde değerlendirme yapacağız. Simülasyon hipotezi, algılanan gerçekliğimizin aslında bilgisayar simülasyonuna benzer şekilde daha yüksek bir zeka tarafından yaratılmış, yani simüle edilmiş bir ortam olabileceğini öne sürmektedir. Zhuangzi'nin kelebek rüyasından Platon'un mağara alegorisi ve Descartes'in kötü şeytanına kadar tarih boyunca filozoflar ve düşünürler, düşüncelerini ifade etmek için sıklıkla yanılsama ve simülasyon metaforlarını kullanarak görünüş ve gerçeklik arasındaki farklar üzerinde kafa yormuşlardır. Nick Bostrom'un simülasyon argümanı, gelecekteki uygarlıkların muazzam hesaplama gücüne sahip olması halinde atalarının simülasyonlarını çalıştırabileceklerini iddia ederek bunu bir adım daha ileri götürüyor. Eğer bu simülasyonlar ayrıntılıysa ve içlerindeki bilinç bizimkine benzerse, o zaman böyle bir simülasyon içinde var olma olasılığımız temel gerçeklikten daha yüksek olabilir. Bostrom, ya insan uygarlıklarının bu tür simülasyonlar üretme yeteneğine hiçbir zaman ulaşamayacağını, ya bunları çalıştırmamayı seçeceğini ya da kesinlikle böyle bir simülasyonda yaşadığımızı öne sürüyor. Hipotez, kuantum mekaniğinin ve fiziksel evrenin matematiksel yapısının belirli yorumlarıyla da ünlüdür. Örneğin kuantum teorisi, dünyanın en küçük ölçeklerde ayrı birimler üzerinde çalıştığını ve simülasyonlarda bulunan dijital pikselleşmeyi yansıttığını göstermiştir. Dahası evrenimizdeki ışığın hız sınırı bir simülasyondaki işlem gücü sınırına benzer olabilir ve parçacıkların büyük mesafeler boyunca anında bağlı kaldığı kuantum dolaşıklığı simüle edilmiş bir ortamda mesafelerin ne kadar uzun olabileceğini yansıtır. Ancak simülasyon hipotezi cevaplamaya çalıştığı kadar çok soruyu da gündeme getiriyor. Eğer bir simülasyonun içindeysek, bu simülasyon tasarlayanlar kimdir veya nedir ve onların varlığına ne sebep olmuştur? Bu, sonsuz gerileme sorununu çözmeden yalnızca nedensellik ikilemini bir seviyeye yukarı kaydırır. Ya gerçekliğin bizim algıladığımızdan temel olarak farklı olduğu tasarlayıcı veya tasarlayıcıların kurallarına göre yönetilmekte, ya da simülasyonlar içinde sonsuz sayıda simülasyonun mümkün olduğu, her katmanın kendi felsefi ve varoluşsal soru dizisini sunduğu bir sistemi takip etmektedir. Sebep-sonuç zincirinde sonsuza dek uzatılması fikrinin felsefi ve mantıksal çelişkilere yol açıp açmadığını sorgulayacağız. Felsefede sebep-sonuç zincirinin süresiz olarak uzatılmasının problematik olduğu argümanı, özellikle kozmolojik argümanlar ve ilk sebep teorileriyle ilişkilendirilir. Bu argüman her olayın bir sebebinin olduğunu ve bu sebepsel zincirinin sonsuza kadar geriye gidemeyeceğini öne sürer. Zira bu bir tür sonsuz gerileme problemi yaratır. Sonsuz bir sebep-sonuç zinciri bir başlangıç noktasının olmaması anlamına gelir. Bu da mantıksal olarak tatmin edici bir açıklama sağlamaz. Simülasyon evren hipotezinin ana ekseni bizim
milyar yıl önce son derece sıcak ve yoğun bir tekillikten oluştuğunu, daha sonra genişleyip soğuyarak bugün bildiğimiz evreni oluşturduğunu iddia etmektedir. Bu teori kozmik mikrodalga arka plan ışınımını ve uzak galaksilerin kırmızıya kayması da dahil olmak üzere evrenin gerçekten genişlediğini öne süren çok sayıda gözlemsel kanıtla desteklenmektedir. Termodinamiğin ikinci yasası ise yalıtılmış bir sistemin toplam entropisinin veya düzensizliğinin zamanla asla azalmayacağını belirtir. Bu yasa evrenin amansız bir şekilde maksimum entropi durumuna doğru ilerlediğini, zamanın daha düzenli bir geçmişten daha az düzenli bir geleceğe doğru yönünü işaret etmektedir. Sonlu bir başlangıç kavramı evrenin varlığına bir sınır koşulu getirir. Bu başlangıçtaki tekillik, ötesinde mevcut fizik anlayışımızın çöktüğü ve bildiğimiz şekliyle nedensellik kavramına meydan okuyan bir noktayı temsil ediyor. Eğer evrenin bir başlangıcı varsa, bu durum bizi ampirik bilimin sınırları ve metafizik spekülasyon alanıyla karşı karşıya bırakarak büyük patlamaya neyin sebep olduğu sorusunu gündeme getirir. Zamansal yönlülük, termodinamiğin ikinci yasası tarafından türetilerek artan entropi ile karakterize edilen geçmişten geleceğe doğru akışı temsil eder. Bu zamansal asimetri neden-sonuç anlayışımız için temeldir. Sebepler zaman içinde etkilerinden önce gelir ve bu da fiziksel yasalarımıza ve felsefi akıl yürütmemize derinden gömülü olan bir kavramdır. Büyük patlama teorisi tarafından gösterilen evrenin sonlu başlangıcı, bu zamansal yönelimi sabitleyerek zamanın akışı ve neden-sonuç dizisi için kozmolojik bir bağlam sağlar. Uzayın, zamanın ve tüm maddenin ortaya çıktığı bir tekillik olduğunu ileri sürer. Büyük patlama teorisi ile termodinamiğin ikinci yasası arasındaki etkileşim neden-sonuç anlayışımızı derinden etkiliyor ve onu sınırlı bir başlangıcı olan bir evren bağlamına yerleştiriyor. Eğer evren tekillikten başladıysa büyük patlamaya neyin sebep olduğu sorusu nedenselliğin doğası hakkında felsefi tartışmalara yol açar. Bu ister gerçekliğin temel bir yönü, ister insan algısının bir yapısı olsun. Bazıları evrenin kuantum dalgalanmalarından ortaya çıkabileceğini ileri sürüyor ve kuantum seviyesindeki nedenselliğin klasik beklentilerle uyumlu olamayabileceğini söylemektedir. Bu tekilliğin ötesinde geleneksel uzay ve zaman kavramları ve bildiğimiz fizik yasaları geçerli değildir. Bu durum fizikçileri ve felsefecileri ampirik gözlemi aşan bir bağlamda neden-sonuç kavramını yeniden düşünmeye zorlar. Evreni bir kitap olarak düşünün. Büyük patlama kitabın açılış cümlesini işaret ediyor ve ikinci yasa sonraki her cümlenin hikayeye daha fazla katkıda bulunarak nihai sonuca doğru ilerlemesini emrediyor. Bu teorilere göre bir kitabın anlatımı ilk ve son sayfasıyla sınırlı olduğu gibi evrenimiz de başlangıcı ve nihai sonuyla sınırlıdır. İçimizdeki anlatı evrenimizin tarihi, sonuçlara yol açan nedenlerin hikayesidir. Zamanın okunun sınırları içinde anlatılan bir hikayedir. Bu kavram her nedenin sırasıyla bir önceki nedeninin ve sonsuza dek etkisi olduğu geleneksel nedensellikteki sonsuz gerileme argümanına karşı durur. Sonsuz gerileme kavramı her sonucun bir nedeni gerektirdiği ve bu neden sonuç zincirinin teorik olarak sonsuza kadar geriye uzanabileceği felsefi bir bilmece sunar. Buradaki temel problemleri tanımlayacak olursak. Sonsuz gerileme kavramı var çünkü insan zihni olayların ve varlıkların nedenlerini anlamaya yönelik doğal bir eğilime sahiptir. Rasyonellik ve ampirik bilim, nedensellik ilkelerine dayanarak dünyayı anlama ve açıklama çabası içindedir. İnsan zihni çevresindeki dünyayı anlamlandırmak ve gelecekteki olayları tahmin edebilmek için neden-sonuç ilişkilerini kullanır. Bu hayatta kalma ve problem çözme yeteneğimizi geliştiren evrimsel bir avantaj sağlar. Nedensellik çevremizdeki olayların altında yatan düzeni ve yapıyı anlamamıza yardımcı olur. Bu anlayış tehlikelerden kaçınma, kaynak bulma ve gelecekteki olaylara hazırlık yapma gibi temel hayatta kalma stratejilerini geliştirmemize olanak tanır. Nedensellik anlayışı her olayın bir nedeni olması gerektiğini varsayımına dayanır. Ancak bu prensip sonsuza kadar geriye uygulandığında teorik olarak hiçbir zaman tamamlanamayan bir neden-sonuç ilişkisi oluşturur. Bu zihinsel olarak tatmin edici bir başlangıç noktası veya ilk sebep bulunamaması sorununa yol açar. Bir ilk sebep bulunması mevcut bilimsel ve felsefi araçlarımızın sınırlarını aşar. Bilim gözlemlenebilir ve test edilebilir fenomenlere dayanırken bir ilk sebebin doğası spekülatif ve metafiziksel olabilir. Bu da ampirik yöntemlerle doğrulanamayan bir alanı işaret eder. Kuantum mekaniği ve simülasyon evren teorileri gibi alanlardaki gelişmeler nedensellik anlayışımızı genişletebilir ve sonsuz gerileme problemini yeniden değerlendirmemize yardımcı olabilir.
Mevcut haliyle kuantum mekaniği ve genel görelilik de dahil olmak üzere fiziksel yasalarımız evrenin başlangıcını karakterize eden tekillikte çöküyor. Bu tekillik ötesinde standart fizik modellerimizin doğru açıklamalar veya tahminler sağlayamayacağı bir sınırı temsil eder. Dolayısıyla mevcut fizik yasaları çerçevesinde evrenin başlangıcının nedenini doğrudan tespit etmek zorluklarla doludur. Kuantum mekaniği ile genel görelilik arasındaki boşluğu doldurmaya çalışan ve büyük patlama öncesi koşullara ilişkin potansiyel içgörüler sunan kuantum yerçekimi gibi spekülatif teoriler vardır. Ancak bu teoriler henüz kanıtlanamamıştır ve şu an itibariyle amplilik doğrulama alanının dışındadır. Evrenin başlangıcının nedenini belirleme arayışı, mevcut sınırlamanın ötesinde işleyebilecek yeni fizik yasaları ve teorik çerçeveler türetmemizi gerektirmektedir. Evrenin başlangıç koşullarını anlama çabası bizi, mevcut bilimsel teorilerimizin sınırlarının açıkça ortaya çıktığı teorik fiziğin ön saflarına yerleştiriyor. Bu kısıtlamaları en gelişmiş çerçevelerimiz olan genel görelilik ve kuantum mekaniği bağlamında inceleyelim ve ortaya çıkan teorilerin beklentilerini değerlendirelim. Genel görelilik evrenin başlangıcında uzay zamanın eğriliğinin sonsuz hale geldiği bir tekillik öngörür. Bu tekillik aynı zamanda teorinin kendisinin de çöküşünü ifade ediyor. Çünkü bildiğimiz fizik yasaları öngörülebilir şekilde işlemeyi bırakıyor. Kuantum mekaniği atom altı dünyaya dair anlayışımızda devrim yaratmış olsa da onu evrenin başlangıç koşullarına uygulamak önemli zorluklar ortaya çıkarıyor. Kuantum etkilerinin özellikle Planck döneminde büyük patlamadan sonraki 10⁻43 saniyeye kadar olan dönem çok küçük ölçeklerde ve yüksek enerjilerde evrenin davranışına hakim olması beklenmektedir. Fizikteki en büyük zorluklardan biri genel görelilik ile kuantum mekaniğini kusursuz bir şekilde bütünleştiren bir teori geliştirmektir. Bu teorik birleşme evrenin başlangıç koşullarının kapsamlı bir şekilde anlaşılması için çok önemlidir. Ayrıca evrene ilişkin gözlemlerimiz kozmik ışık ufku ile sınırlıdır. Bu büyük patlamadan bu yana ışığın bize ulaşabildiği en uzak mesafedir. Bu sınırlama evrenin başlangıç koşullarının bizim için temelde gözlemlenemeyen bazı yöntemler olabileceği ve evreni kapsamlı bir şekilde açıklayan teoriler geliştirme yeteneğimizi kısıtlayabileceği anlamına gelir. Bu zorluklara yanıt olarak fizikçiler genel görelilik ile kuantum mekaniği arasındaki tutarsızlıkları ulaştırmayı amaçlayan sicim teorisi ve döngü kuantum yerçekimi gibi çeşitli spekülatif teoriler önerdiler. Bu teoriler umut verici olsa da hala gelişim aşamasındadır ve evrenin başlangıç koşullarının kesin açıklamaları olarak kabul edilmeleri için gereken deneysel kanıtlardan yoksundur. Hem zorlukları hem de potansiyeliyle dikkat çeken bu yolculuk, bilimsel araştırmanın dinamik ve sürekli genişleyen doğasının altını çiziyor. Simülasyon hipotezi, nedensellik ve evrenin kökenleri hakkında yeni bir bakış açısı sunarken, gerçekliğin temel doğasının, nedenselliğin ve onun içindeki yerimizin yeniden değerlendirilmesine yol açarak yerleşik bilimsel teorilerle kesişir. Şimdi de tartışmamızı çoklu evrenler, paralel evrenler ve bunların içindeki simülasyon olasılıklarına doğru genişletelim. Bu fikir tüm olası kuantum olaylarının birbirini dışlayan geçmişlerde meydana gelebileceğini öne süren kuantum mekaniğinin çoklu dünya yorumuyla doğrudan ilişkilidir. Bu geçmişlerin paralel dünyalarda meydana geldiği düşünülüyor. 1957'de Hugh Everett tarafından geliştirilen çoklu dünya yorumu, geleneksel Kopenhag yorumunun dalga fonksiyonu çöküşü görüşüne meydan okumakta ve bunun yerine kuantum ölçümlerinde tüm olası sonuçlarının fiziksel paralel evrenlerde gerçekleştiğini ileri sürmektedir. Kuantum mekaniğinde parçacıklar süperpozisyon halinde bulunur. Yani aynı anda birden fazla durumda olabilirler. Kopenhag yorumu tarafından özetlenen geleneksel görüş, bir parçacığın gözlemlenene kadar bir süperpozisyonda kaldığını ve bu noktada olası tüm durumlarından birine çöktüğünü savunur. Çoklu dünyalar yorumu ise dalga fonksiyonunun çöküşünü inkar ederek bu görüşten ayrılır. Bunun yerine bir kuantum olayının olası tüm sonuçlarının her biri kendi yeni dallanmış evreninde meydana gelir. Evren özünde her dalın kuantum ölçümünün farklı bir sonucunu temsil etmesiyle bulunur. Bu süreç giderek artan sayıda paralel evrene yol açmaktadır. Bu yorum gözlemin özel ürünü ortadan kaldırarak kuantum mekaniğinin bazı paradoksları çözse de birçok pratik yorumdan biri olmayı sürdürüyor ve evrensel olarak kabul edilmiyor. Bu tartışma ilgili teorik çerçevelerin dikkatli bir şekilde açılmasına, ve sonuçların incelenmesine ve matematiksel soyutlamadan özel dünyaların kavramsallaştırmasına doğru mantıksal evrenlerin eleştirisini gerektiriyor. Öncelikle matematik fizikteki temellerini belirleyelim.
Matematik fizikte yalnızca nicelik verilere ve tahmin etme aracı değildir. Evrenin yasalarının ifade edildiği ve anlatıldığı değildir. Matematiğin kesinliği ve soyutluğu, fizikçilerin kuantum mekaniğinden genel görünümleri kadar evrenin temel kuvvetleri ve parçacıkların tanımlayan teoriler formülü özelliğine orantıdır. Genel görelilik teorisi, diferansiyel geometrik düzenin çerçevesi aracılığıyla ifade edilir. Maddenin ve enerjinin her zaman dönüşü nasıl gittiğini açıklar. Bu matematiksel formülasyon yalnızca ışığın yerçekim tarafından bükülmesi gibi olguları öngörmekle kalmaz, aynı zamanda evrenin yapısı ve evrimi üzerinde de derin çıkarımlara sahiptir. Fizikteki çeşitli teorik çerçeveler her biri katı matematiksel formalizme dayanan paralel dünyaların var olabileceği mekanizmalar önermektedir. Kuantum mekaniğinin çoklu dünya yorumu, kuantum ölçümlerinin tüm olası sonuçlarının gerçekten de her birinin kendi ayrı paralel evreninde meydana geldiğini öne sürer. Bu yorum kuantum teorisinin matematiğinden, özellikle de kuantum durumlarının evrimini tanımlayan Schrödinger denkleminden kaynaklanmaktadır. Matematiksel formalizmden paralelin bir dalında meydana olmayan bir çerçeveye genişletilir. Birden fazla dallanan zaman çizelgelerine dağıtılır. Yaşamlarımızın ve seçimlerimizin her biri kendi dünyasında var olan çok daha büyük, daha zengin olasılıklar dokusunun bir parçasıdır. Bu bakış açısı deneyimlerimizi olumsuzlamaz, aksine onları daha geniş bir bağlama yerleştirir. Paralel evrenler aynı zamanda özümüzün tek bir seçimler veya sonuçlar kümesiyle sınırlı olmadığını öne sürer. Bunun yerine kimlik, her biri kişiliğimizin ve kararlarımızın farklı yönlerini ifade eden potansiyel benliklerin bir yelpazesi olarak görülebilir. Bu, kimliğin sabit olmadığı, bunun yerine bir olasılıklar kümesi olduğu, daha akıcı ve dinamik bir benlik anlayışına yol açabilir. Bu çokluk benliğin tek bir varlık değil, sonsuz bir gerçeklik yelpazesine yayılmış, potansiyel benliklerin bir koleksiyonu olduğu kimliğin fraktal doğasını akla getirir. Paralel dünyalar yorumuna göre kimliğimiz değişken ve çeşitli gerçekliklere dağılmış yapıdadır. Bu da bizi farklı hayatlar yaşayan sayısız versiyonumuz varken, bizi gerçek benliğimizi neyin oluşturduğunu sorgulamaya sevk eder. Paralel dünyalar kavramı aynı zamanda bilinçle ilgili ilgi çekici soruları da gündeme getiriyor. Eğer bilinç birçok materyalist felsefenin öne sürdüğü gibi fiziksel süreçlerden kaynaklanıyorsa, o zaman bir biz versiyonuna sahip her paralel dünya muhtemelen kendi akışına sahip olacaktır. Eğer kişinin farklı versiyonlarına karşılık gelen birden fazla eş zamanlı bilinç akışı varsa, bilinç birlik ve süreklilik duygusunu nasıl koruyabilir? Her paralel versiyonun bizimki kadar gerçek ve canlı bir bilinci var mı? Peki bu kadar çokluğun karşısında tekil bir ben kavramını nasıl uzlaştırabiliriz? Çokluk
Paralel dünyalar yorum gibi kuantum mekaniğinin bazı yorumları bilincin kendisinin dünyaların dallanmasında rol oynayabileceğini öne sürüyor. Bu bilincin gizemlerini gerçekliğin temel işleyişiyle iç içe geçirerek bizi gözlemci ile gözlemlerin arasındaki ilişkiyi yeniden düşünmeye zorluyor. Eğer gerçeklik tek ve net bir tuval değil de dallara ayrılan evrenlerin geniş bir koleksiyonuysa bunun birkaç anlamı vardır. Paralel dünyalar kavramı ontolojik çoğulluğu ortaya koyar ve gerçekliğin tekil olmadığını, aynı anda birçok biçimde var olduğunu gösterir. Her olayın mümkün olan her sonucu meydana gelirse, bu nedenselliğin doğrusal değil dallara ayrıldığı ve her bir dalın farklı bir nedensel yolu temsil ettiği bir gerçekliği akla getirir. Her karar yeni bir dünyaya dallanıyorsa, bu özgür iradenin bir yansıma olduğu ve olası her seçimin bir evrende tezahür etmesi önceden belirlenmiş olduğu anlamına mı gelir? Yoksa her bir dalın bilinçli bir fail tarafından yapılan gerçek bir seçimi temsil ettiği özgür iradenin varlığını mı doğruluyor? Çoklu evren simülasyonlarının olasılığı, nedensellik ve simülasyon hipotezi kapsamındaki derin felsefi sorgulamalarla kesişmektedir. Bu tür simülasyonların uygulanabilir olup olmadığını değerlendirmek için çeşitli temel kavramları keşfetmemiz gerekiyor. Hem çoklu evren teorisinin hem de simülasyon hipotezinin geçerli olduğu bir çerçevede nedensellik çok katmanlı bir sistem haline gelmektedir. Her paralel evrende veya simülasyonda nedensellik, simülatörün belirlediği farklı yasalar veya parametreler altında işleyebilir. Bu, bir evrendeki nedenselliğin diğer evrendeki nedensellikle aynı hizada olmayabileceği bir senaryoya yol açıyor ve bu da mutlak bir nedensellik modeli yerine göreceli bir model öneriyor. Teknik açıdan bakıldığında birden fazla evrenin simüle edilmesi, hesaplama kaynakları ve karmaşıklık gibi zorlukları beraberinde getirir. Bununla birlikte simülasyon hipotezinin önermesini kabul edersek yeterli teknolojik ilerlemeye sahip bir uygarlığın sadece bizim evrenimizi değil, her biri kendine özgü parametre ve geçmişe sahip çok sayıda evreni simüle edebileceği düşünülebilir. Çoklu evrenleri simüle etme fikrinin derin felsefi sonuçları vardır. Gerçekliğin doğası, özgür irade kavramı ve varoluşun anlamı hakkında soruları gündeme getiriyor. Üstelik bu fikir kimlik ve bilinç anlayışımıza meydan okuyor. Potansiyel olarak kendimizin kopyalarını içeren birden fazla evren simülasyonu varsa bu benlik duygumuz için ne anlama geliyor? Bu diğer simülasyonlardaki muadillerimiz biz miyiz yoksa tamamen ayrı varlıklar mı? Bu tür simülasyonların mümkün olup olmadığı gelecekteki teknoloji ve bilimsel ilerleme için bir soru olmaya devam ediyor. Ancak bu kavramları keşfetmek felsefi ve bilimsel araştırmalarımızın sınırlarını zorluyor ve evreni anlamamızı yönlendiren temel ilkelerin daha derinlemesine incelemesine teşvik ediyor. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.